Onun hikayesi belki de dünya döndükçe dilden dile, kulaktan kulağa anlatılacak. Küçük İkbal'in büyük mücadelesi her zaman birilerine ilham olmaya devam edecek. İkbal Masih, 1982 yılında Pakistan'ın Lahor bölgesinde bulunan Muridke köyünde doğmuştu. Muridke'de yaşam standartları düşük, hayat koşulları çok acımasızdı. İkbal'in ailesi de her aile gibi çok fakirdi. O doğduktan kısa süre sonra babası evi terk etmiş, İkbal'i, kardeşlerini ve annesini öylece bırakmıştı. Annesi çalışırken İkbal ablalarıyla birlikte evde duruyor, annesinin kazancı karınlarının doymasına bile yetmiyordu. İkbal 4 yaşına geldiğinde abisi evlenecekti. Pakistan'da düğünler önemliydi. Aile ne kadar fakir olursa olsun düğün yapabilmeliydi. Genellikle düğün için borç alınır, tefecilere borçlanılırdı. İkbal'in annesi de öyle yaptı. Yakınlardaki bir halı fabrikasının tefeci sahibinden 600 rupi, yaklaşık $10 borç aldı. Karşılığındaysa borç ödenene kadar İkbal'i verdi. İkbal borç ödenene kadar halı fabrikasında köle olarak çalışacaktı. Üstelik halı dokumayı öğreneceği ilk yıl ücret almayacak, zaten çok az verilen yemekler de borca eklenecekti. Bununla birlikte yaptığı her hata da para cezası olarak borcun üzerine konulacaktı. İkbal kaçmaması için ayakları zincirlenmiş vaziyette her gün bir halı tezgahının önünde 14 saat durmadan, dinlenmeden çalışacaktı. 4 yaşında bir çocuk korkunç koşullarda çalışıyor, milyonlarca düğümü halıya bağlamak için sürekli öne eğilmek zorunda kalıyordu. Verilen yemek ve su sadece ölmemesini sağlayacak miktardaydı. İşverenler köle çocuklara yemeği bilerek az veriyorlardı. Çocukların gelişmesini istemiyorlardı. Çünkü halının güzel dokunması için ellerin küçük olması gerekiyordu. İkbal diğer çocuklardan çok farklıydı. Haksızlıklara tahammül edemiyordu. Yaşadığı kötü ortama ve çalışma şartlarına alışamamıştı. Alışmak da istemiyordu. Günde 14 saat kıpırdamadan oturmak omurgasını bozmuş, böbrekleri susuzluktan çalışamaz hale gelmişti. 10 yaşına geldiğinde fiziki yapısı 5 yaşındaki bir çocuk gibiydi. Boyu uzayamamış, kilo alamamıştı. Sadece 25 kiloydu. Defalarca kaçmayı denedi. Bu denemelerinden birinde başarılı oldu. Dışarıda olduğu sürede çocuk çalıştırmanın yasaklandığını, yasal olarak suç olduğunu öğrendi ve doğruca polise gitti. Sadece kendisini düşünmüyordu. Diğer çocukları da kurtarmak istiyordu. Onun için polise gitmişti. İşler İkbal'in düşündüğü gibi olmadı. Çocuk çalıştırmak yasaktı fakat uygulama henüz oturmamıştı. Polis İkbal'i tekrar fabrikaya götürüp küçük menfaatler karşılığında tefeciye teslim etmişti. Geride kalan 6 yıl boyunca annesi borcunu ödeyememiş, hatta faiziyle birlikte borç 13.000 rupiye çıkmıştı. İkbal kaçıp dışarı çıktığı zaman çocuk haklarını koruyan bir grubun ismini duymuştu. Onlara ulaşmalı ve arkadaşlarıyla birlikte içinde bulunduğu cehennemden kurtulmalıydı. Bedeli ne olursa olsun bir daha kaçacaktı. Birlikte çalıştığı 34 çocuk ona güveniyor, başaracağına inanıyorlardı. Arkadaşlarının da yardımıyla bir kez daha kaçmayı başardı. Giderken geri döneceğim, sizi de kurtaracağım demişti. İkbal çocuk haklarını savunan gruba ulaşmayı başarmıştı. Grubun yöneticileri İkbal ve arkadaşlarının serbest kalması için gerekli tüm evrakları tamamladılar. Evraklarını fabrika sahibine bizzat elden vermek istiyordu. Amacı orada arkadaşlarına seslenebilmekti. "Korkmayın, her şeyi öğrendim, benimle gelin, sizler özgürsünüz" demek istiyordu. Fabrikaya geri dönüp evrakları vermişti.
Tefeci işverense hiçbir şey yapamamıştı. Başarmanın mutluluğunu yaşıyordu. Söz verdiği gibi geri dönmüş, arkadaşlarına "Korkmayın, her şeyi öğrendim, benimle gelin, sizler özgürsünüz" diye bağırmıştı. Kendisiyle birlikte 34 arkadaşını da özgürlüğüne kavuşturmuştu. Bu olay Pakistan'ın tamamında, hatta dünyada yankılanmıştı. 10 yaşında ama fiziki görünüşüyle 5 yaşında gibi duran bir çocuk büyük bir işi başarmıştı. İkbal, İsviçre ve Amerika'da pek çok okula davet edildi. Konuşmalar yaptı. Mücadele ettiği konuda destek topladı. O konuştukça tefeci patronlar işlerini kaybetmekten korkuyorlardı. Hatta küçük İkbal yaptığı konuşmaların birinde "Şimdi işler değişti. Eskiden ben patronlarımdan korkuyordum, şimdi onlar benden korkuyor" demişti. Pek çok tehdit mektupları alıyordu. Fakat hiçbirine aldırış etmemişti. Hiç yorulmadan konuşmaya devam etti. 16 Nisan 1995 tarihinde Amerika'da bir okulda konuşma yaptıktan sonra Pakistan'a dönmüştü. 12 yaşını henüz doldurmuştu. Sokakta arkadaşlarıyla oynadığı sırada kendisini tehdit eden, çocuk köleleri çalıştıran mafya tarafından suikaste uğradı. Üzerine defalarca ateş edildi. Olayın üzeri hemen kapatılsa da İkbal sonsuza kadar yanacak bir meşalenin ilk ateşi olmuştu. İkbal'in davası pek çok kişiye ilham oldu. Binlerce köle çocuk kurtarıldı. Yüzlerce okul açıldı. İkbal'in cenazesini kalabalıklar taşıdı. Yüzlerce çocuk onu son kez özgürlüğüne uğurladı.